Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle az kalın bir ip, 100 gram 200 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 4 numara. Bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Aslında bu ipime daha da kalın bir şiş gider ama kısa şişlerimden bundan kalını yoktu, o yüzden ben 4 numarayla yapıyorum. Bu modeli daha kalın şiş, kalın iplerle daha da güzel göstereceğini düşünüyorum. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek yapalım. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şişimde 20 ilmeğim var. Model tek sıradan oluşmakta arkadaşlar. Ön yüzünde, arka yüzünde hep aynı işlemi yapacağız. Yani modelimiz tek sıra. Şimdi modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bu birinci ilmeğimin, şu iki ilmekte çalışacağım. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım şu şekilde. Ve sıradaki ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği alarak bu ikisini bir aldım, düz ördüm. Şöyle. Yani ne artma ne eksilme oldu. Yine 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bu öndeki ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği aldım, düz ördüm, tek ilmek çıkardım. 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk burada. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Önce sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkaralım, alalım. Daha sonra bu sıradaki ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak düz örelim. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım ve bu ilmeğin bir de diğer ilmeğimi aldım. 2 ilmeği bir düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Modelimiz böyle devam ediyor. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Bakın yapacağım. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Örmeden alıyorum bunu. Sol şişimdeki bir ve arkasındaki ikinci ilmeği de aldım. 2 ilmeği örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramı tamamladım. Yani zaten birinci sıra dediğim ön yüzünde de arka yüzünde de yapacağımız işlem bu. Evet, örgümün diğer tarafına geçtim. Yine aynı işlem. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Zaten ilmeklerimiz bakın şöyle 2-2 gruplar halinde. Bu 2 ilmeğin orta boşluğundan bakın. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı işlemi yapıyorum.
birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve diğer 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İlmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle yavaş yavaş yapayım. Yeni öğrenenler biraz zorlanıyor böyle izlerken de. Evet. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2 sırayı tamamladık. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şöyle şurada kendini gösteriyor. Tabi model her modelde olduğu gibi ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel ve gösterişli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3. kez kuruyorum yani modeli. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bu öndeki ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Şu ara boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Birinci ilmeğin bir de ikinci ilmeği de alarak tek ilmek çıkardım. Şöyle devam ediyoruz. Modelin 3. sırasındayız. Hep aynı işlem yaparak devam edelim. Model ilmek sayısı modelin 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Tek sıradan oluşan bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Özellikle kışlık örgülerinizde. İnce ip, kalın şiş kullanırsanız yazlık örgülerinizde de güzel duracak. Şöyle, evet, arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ve bir sonraki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar, ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Ben lastiksiz yaptım. Kıvrılma olmuyor. Model lastik istemiyor yani. Şöyle salaş örgülerinizde lastiksiz kullanabileceğiniz güzel modellerden. Evet, tam kendini göstermedi. Bakın 3 sırayı tamamladık biz şimdi. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Bakın bu da modelin ilerlemiş hali. Bunu da lastiksiz çalıştım. Bu parçam aynı ip, yalnız 5 numara şiş kullandım bunda. Şişim daha kalın. Evet, model böyle ilerleyecek. Güzel. Şöyle bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, hırka, bebek battaniyesinde, dekoratif yastık olarak, çanta yapımında hepsinde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir örgü modeli. Her iki yüzü de aynı. Fark eden bir şey yok. Çünkü tek sıradan oluşan bir model olduğu için her iki yüzünde de görüntü aynı. Evet. Esneme yapmayan, sarkma yapmayan bir model. İlmek sayınızı da ona göre ayarlarsınız. Yani çok açılan bir model değil. Şöyle göstereyim. Evet. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar.
Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.